filmi izlediğimizde genellikle oyuncuları görürüz. Yönetmeni biliriz, bazen görüntü yönetmeninin adını bile duyarız. Ama bütün bu insanların aynı hikaye için bir araya gelmesini sağlayan kişiyi çoğu zaman tanımayız. O kişi yapımcıdır. Peki yapımcı tam olarak ne yapar? Bir filmin, dizinin ya da reklamın ortaya çıkmasındaki rolü nedir? Ve neden sektörün en kritik insanlarından biri olarak görülür? Bunu anlamak için her şeyin başladığı noktaya dönelim. Bir senaryo, bir fikir ya da bazen sadece birkaç sayfalık bir proje dosyası. Henüz ortada set yoktur, kamera yoktur, oyuncular yoktur. Hatta çoğu zaman finansman bile yoktur. Ama bir hikaye vardır. İşte yapımcının yolculuğu burada başlar. Yapımcı önce projeyi değerlendirir. Bu hikaye çekilebilir mi? İzleyici bulabilir mi? Bütçesi ne olur? Ne kadar sürede tamamlanabilir? Çünkü her iyi fikir, iyi bir yapım anlamına gelmez. Bir projenin hayata geçebilmesi için yaratıcı olduğu kadar uygulanabilir de olması gerekir. Yapımcı tam olarak bu dengeyi kurmaya çalışır. Bir tarafta hayaller vardır, diğer tarafta gerçekler ve bu ikisini aynı masada buluşturmak zorundadır. Proje onaylandıktan sonra sıra bütçeye gelir. Çünkü sinema bir sanat dalıdır ama aynı zamanda büyük bir organizasyondur. Kameralar kiralanır, araçlar tutulur, mekanlar hazırlanır, oyuncular ve ekip çalışır. Bütün bunların bir maliyeti vardır. Yapımcı bu maliyetleri hesaplar, finansman kaynakları araştırır, yatırımcılarla görüşür, kanallarla görüşür, platformlarla görüşür, fonlara başvurur. Bazen aylar süren çalışmaların sonucunda proje için gerekli bütçe oluşturulur ve ancak o zaman hazırlık süreci gerçekten başlayabilir. Şimdi sıra ekibi kurulmaya gelmiştir. Bir film tek kişinin işi değildir. Onlarca insanın ortak emeğidir. Yönetmen belirlenir, görüntü yönetmeni belirlenir, sanat ekibi oluşturulur, kostüm ekibi kurulur, makyaj ekibi hazırlanır, ses ekibi planlanır, yapım ekibi genişlemeye başlar. Her departmanın farklı ihtiyaçları vardır ve bütün bu ihtiyaçların ortak noktası yine yapımcıdır. Hazırlık süreci ilerledikçe proje yavaş yavaş görünür hale gelir. Mekanlar bulunur, oyuncular seçilir, çekim planları hazırlanır, ulaşım organize edilir, konaklamalar ayarlanır, izinler alınır, sözleşmeler hazırlanır. Dışarıdan bakıldığında bunlar küçük ayrıntılar gibi görünebilir. Ama profesyonel bir sette ayrıntılar her şeydir. Çünkü bir set günü başladığında zaman çok değerlidir ve kaybedilen her dakika bütçeyi etkiler. Sonunda çekim günü gelir. Kameralar kurulur, ışıklar yanar, oyuncular sete çıkar ve yüzlerce kişinin emeği aynı anda çalışmaya başlar. İşte birçok insan bu noktada yapımcının işinin bittiğini düşünür. Oysa çoğu zaman en zor bölüm şimdi başlamıştır. Çünkü plan yapmak başka şeydir. O planı gerçeğe dönüştürmek başka şey. Bir oyuncu gecikebilir, bir mekan iptal olabilir, hava koşulları değişebilir, teknik bir arıza yaşanabilir, bir sahne planlanandan uzun sürebilir ve bütün bunlar zincirleme şekilde bütün günü etkileyebilir. İşte yapımcı bu noktada devreye girer, çözüm üretir, alternatif oluşturur, ekibi organize eder, krizi yönetir. Çünkü yapımcının görevi sadece işleri planlamak değildir. İşler planlandığı gibi gitmediğinde de sistemi ayakta tutmaktır. Bu yüzden yapımcı çoğu zaman görünmez. Ama etkisi her yerde hissedilir. Set çalışıyorsa, ekip yerindeyse, çekimler devam ediyorsa, bunun arkasında büyük bir organizasyon vardır. Ve o organizasyonun merkezinde yapımcı bulunur. Ancak iş bununla da bitmez. Çekimler tamamlandığında proje yeni bir aşamaya geçer. Kurgu başlar, ses tasarımı yapılır, renk düzenlemeleri tamamlanır, müzikler eklenir, görsel efektler hazırlanır. Filmin son hali ortaya çıkmaya başlar. Yapımcı bu sürecin de içindedir. Çünkü amaç sadece çekmek değildir. Amaç, izleyiciye ulaşacak son ürünü ortaya çıkarmaktır. Daha sonra dağıtım süreci gelir. Film nerede yayınlanacak? Bir televizyon kanalında mı? Bir dijital platformda mı? Bir sinema salonunda mı? Yoksa uluslararası festivallerde mi? Bu soruların cevapları da yine yapım sürecinin bir parçasıdır. Bir filmin yolculuğu ilk fikirle başlar ve izleyiciyle buluştuğu gün tamamlanır. Bu uzun yolculuk boyunca yüzlerce insan görev alır. Ama bütün parçaların bir arada çalışmasını sağlayan kişi çoğu zaman aynı kişidir, yapımcı. Kameranın önünde görünmeyebilir. Ama kamera çalışıyorsa, hikaye anlatılabiliyorsa,
ve o proje gerçekten hayata geçmişse orada mutlaka bir yapımcının izi vardır. Ancak yapımcı bu büyük yapının sadece ilk parçasıdır. Bir proje için bütçe bulunabilir, ekip kurulabilir, set hazırlanabilir. Ama bütün bu insanların aynı hikayeyi anlatabilmesi için bir kişinin yön göstermesi gerekir. Bir sonraki bölümde setin yaratıcı liderini, yönetmeni konuşacağız.